Bernard Montessier. Adam ilk durmaksızın dünya turu yarışının ilk düzenlendiği yılda Ümitburnu'nda artık bitirmesine yakın yani. Ümitburnu'ndan sonra kuzeye çıkacak işte. Yeşilburun, Kanaryalar, İngiltere. Ümitburnu Afrika'nın Afrika'nın en güney Aha. noktası. Turu bitirmişsin sen. Oraya Atlantik'in gelmişsin. kenarından Afrika'nın batı ucundan kuzeye Evet. doğru çıkacak. Çıkacak, yarış bitecek. 33 tekneden bir tanesi ve önde gidiyor. Yanından geçen gemiye sapanla mesaj atıyor. Diyor ki denizde rekor çok saçma bir kelime. Durmaksızın dünya seyahati yapıp yarışmak anlamsız. Avrupa'dan daha çok barış ve güneş olan Pasifik adalarına gidiyorum ben diyor. Ve yarıştan çekiliyor. Durmadan devam edip yoluna Polinezya'ya yerleşiyor. Adama bak ya. Ve o yarıştan 33 kişiden sadece bir tekne, ondan sonra gelen bir tekne yolculuğu tamamlayabiliyor. Sen bir yıl boyunca koştur, okyanusu geç, Atlantik'i, Pasifik'i, işte Hint okyanusunu geç, sonu yani orası artık. Orada yarıştan çekiliyorum, anlamsız, doğru felsefe. Bulmuş kendini. Yani Kitap. evet, dünyanın en ünlü açık deniz dünya seyahati kitabı. Uzun yol. Uzun yol. Bir de neydi? Joshua Slocum. Slocum. Enteresan. Bernard Montessier de yarışa katıldığı teknenin adını Joshua koymuş. İlk dünya seyahatini Ha. yapan o adamın Anısına. anısına. Evet. Müthiş. Çok güzel bir kitap. Naviga yayınlarından efendim. Naviga duy sesimizi. Şimdi değerli dostlar. Tabii bu bir aynı zamanda yemek programı. Sohbet programı ve yemek programı. Bugün ne yapıyoruz? Hemen size gösteriyorum. Pancar. Pancar otu. Bu böyle yapraklarıyla beraber alıyorsunuz. Pancarın kökleri de burada. Onlar haşlandı. Pancar otu kavurması. Arap saçı yemeği. Arap saçını siz şey olarak biliyorsunuz aslında. Rezene anlatacağım. Ve tavuk haşladık. Tavuk suyumuz, pırasa, havuç ve haşlanmış nohutumuz var. Pirincimiz var. Tabii bu şey yani Fatih 2 gündür yemek yememiş bana gelecek diye Fatih'i doyurmam lazım. Aynen. Evet. Efendim Arap saçını ayrıca anlatayım. Şimdilik sözü yine ben Fatih'e bırakacağım. Bu kamerayı şöyle Denizci koyayım. yemekleri söyleşisi yapar mıyız dedi. Kestim yemeğe. Ne kahvaltı ne öğlen yemeği, hiçbir şey yok. Fatih'cim sağlığa sıhhate. Teşekkürler Emre. Büyük kaptan. Sağ ol. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Ay, ne demek? Büyük bir zevkle, büyük bir keyifle, büyük bir mutlulukla. Şimdi Güzel geçiyor. Benim için de iyi oldu. Marmaris'te aynı rutinler. Ben biraz rutinleri, çıkmış oldun rutininden değil mi? rutinleri olan bir adamım. İşte sabah kalktım saat, yazılarım, yürüyüşlerim, her şey aynı. Bunun dışına çıkmak açıyor beni, rahatlatıyor, iyi geliyor yani. Efendim şimdi bu şeyde nedir o? Bu yemeklerimizde önce hangisinden başlayacağız derseniz önce Arap saçından başlayacağım. Çünkü Arap saçının pişmesi biraz şey olacak. Uzun olacak. Yani Öyle uzun mi? dediğim yok. Yani işte 20-25 dakika, yarım saat civarında. Öbürleri hani kavurma olduğu için Arap saçı pişerken onları da bu arada hazırlayabilirim. O yüzden önce Arap saçını yapacağım. Arap saçı için önce hoppa video ne o kameramız düştü. Öyle sabitliyoruz. Tekrar düşüyor. Niye düşüyorsun sen kamera? İyi yapışmamış buraya. Peki. Dur. Onu yenileyelim ondan sonra.
Sen bana çekme. Sen o Tam sende orada dursun. beni görüyor. Orası çok güzel görünüyor. Tamam peki. Arap saçı için öncelikle bir pırasamız var. Pırasayı şöyle kalın olan kısmını, beyaz olan kısmını ortadan ikiye kesiyorum. Bütün yeşil yapraklarıyla beraber doğruyoruz. Ufak ufak. Arap saçına soğan konmuyor efendim. Pırasayla yapılıyor. O kadar da kolay bir yemek ki aslında. Tabii bu noktada Arap saçını bulmak oradaki mesele. Arap saçı evet bir Ege otu. Diğer ismi rezene. Bunun kökü rezene olarak satılıyor. Bazı marketlerde var, bulabilirsiniz. Pazarlarda da var. Bunu rezeneyi haşlayıp suyunu içiyorlar. Ya da rezeneyle gene o kökle yemekler yapılabiliyor. Güzel de oluyor. Ben denedim. Gayet de güzel ama ben böyle yapraklarını, yani Arap saçının Arap olan saçın yemeğini yapmayı ve yemeği daha çok seviyorum. Bence rezene ismi daha iyi. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben duyuyordum hep rezeneyi. Ama rezene işte bunun köküne deniyor. Hani bu yaprak kısmına, yani He. şu kısım Arap saçı. Yani o bunu kartlaştırırsan, bunlar kartlaşıyor, kök büyüyor. Onu kesiyorlar. Rezene yemek yapılıyor böyle bayağı, hani böyle şey gibi, kereviz gibi yemeği yapılıyor böyle havuçlu mavuçlu. Ya da böyle haşlıyorsunuz, suyunu içiyorsunuz. İşte idrar söktürücü bilmem falan filan. Bir sürü de Şifalı. şifalı bir şey. Evet. Pırasaları efendim koyuyoruz. Fatih, bu arada sana sormadım. Acı sever misin? Severim. Aram iyidir. Süper, tamam. Çünkü Arap saçı yemeği biraz acılı oluyor. Öyle mi? Tamam. Yani Kuru- her şeye koymam ama yakışan Yok. yemeklerde bu kullanırım. kuru acı biber koyuyoruz buna. Çok da yakışıyor. Evet. Bir pırasayı doğradık. Ardından bir bağ Arap saçımız var. Arap saçını da böyle ince ince yıkadıktan sonra efendim doğruyoruz. Şu sapını atalım. Pek bir kalın. Şimdi mevsimi değil mi Emre? Şu an tam mevsimi. Yeşil, Ya doğa yeşil coştu tabii, doğa şimdi. coştu. Şu anda bütün Ege'de çok güzel Ege otları var. Hatta işte böyle Urla'da şeyde neydi o İzmir'in tatil yöresi, birçok yerde ot festivalleri yapılıyor. Evet. Tam zamanı. Evet. Şeyde yapıyorlar Çeşme'de. Çeşme. Aha. Aklıma gelmedi Çeşme'nin ismi. İşte oluyor böyle. Sen Pro Oliva kullanacaksın. Kendi zeytinyağını. Kendi zeytinyağımız tabii. Çeşme Ot Festivali dedin. Ayhan abi geldi aklıma. Ayhan Sicimoğlu. Sicimoğlu. Evet. Senin Ya. yağı da onun yağı geçer yani. Söyleyeyim Ayhan abi, hiç trip yapma. Ya estağfurullah. Yok. Yani sonuç itibariyle özenerek hazırlanmış, yani daha doğrusu özenerek toplanmış, yetiştirilmiş zeytinlerin de özenerek sıkılmış, bilerek sıkılmış zeytinyağı, hepsi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bilerek Hani- onun o kadar kolay değil ama o oranları tutturmak. Ya şöyle- Soğuk sıkımlar var. Tabii. Şimdi evet. Onun dalından toplanma zamanı var. Düşmemesi gerekiyor bildiğim kadarıyla. Ben öyle bildiklerimi söylüyorum ama Tabii. sen bir Onu- zeytin üreticisisin aynı zamanda. O dalından toplanan zeytinin asidi daha düşük oluyor. Doğru mu? Ya şöyle, oradaki mesele aslında asit tabii ki önemli bir konu. Ama oradaki mesele şimdi erken hasat meselesi var. Yani zeytin yeşilken toplandığında, burada birçok insan şeyi bilmiyor. Siyah zeytinle yeşil zeytin ağacı birbirinden farklı zanneden insanlar var. Öyle mi? Var mı? Var böyle insanlar var. Evet, süreç var. Çok böyle sorular geliyor bize. Zeytin yeşil ve zamanla ağaçlar eğer toplamazsanız siyah hale geliyor. Siyah toplayıp da siyah yapabilirsiniz. Yani siyah zeytin olarak yapılabilir. Ama biz zeytinlerimizi yeşil toplamayı tercih ediyoruz. 2 nokta var burada. Birincisi, biz erken hasat zeytinyağı sıkıyoruz. Erken hasatta yeşil olmak durumunda zeytinin. İkincisi, işletmemizde, kendi zeytin işletmemizde sofralık zeytin
genelde siyah değil yeşil zeytin yapıyoruz. Kırma, Siz onu üretmeyi tercih ediyorsunuz. evet, Ha. kırma ve çizik yapıyoruz yeşil Ben zeytinleri. kırma seviyorum ya. Onun aroması, acısı çok başka bir şey o. Hemen vereceğim sana. Seve seve. Sana bu arada 2 gündür yemek yemiyorum. Seve seve. sana bu arada bir kavanozda zeytin getirdim. Oo süper. Teşekkür ederim. Ee, Zeytinler toplanıyor gün içinde. Saat 4'te bahçede iş biter. Kasalar kamyonete yerleştirilir. Zaten bizim zeytin bahçelerimiz hepsi ortaklarda, işletmemiz de Aydın ortaklarda. 10 dakika 15 dakika içinde işletmeye gider. İşletmeye gittiği anda eleğe girer. İşletmede bekleyen bir ekip vardır. Elekte zeytin boylarına göre ayrılır. Boylarına göre ayrıldıktan sonra en büyük boylar sofralık olmak üzere ayrılır. Orta boylarla küçük boylar elenirken bu arada seçilir. İçlerinden kurtlusu, böceklisi, osu busu ezilmişi ayrılır. Kasalara konur ve saat 5.30-6 arası o 1 saat, 1,5 saatte iş bittikten sonra anında şeye gider. Sıkıma gider. Evet. Fabrika sahibi Mehmet Bey bekler bizi. Kapatmıyor fabrikayı. Ve o akşamüstü zeytin daha daldan toplanmış 1-2 saat, Beklemeden. 2-3 beklemeden anında sıkıma girer. Ve hani o sıkımdan sonra zaten işte bidonlara, çeliklere doldurulur ve sonrasında da işte tenekelere dolduruyoruz ve satışa hazır hale geliyor. Filtre şey yapmıyoruz, filtresiz yapıyoruz, filtreden geçirmiyoruz ki o ilk hele ki o ilk sıkımdaki o hafif içinde böyle bulanık olur o zeytinyağı zaten böyle. O filtresiz haliyle de gerçekten muhteşem oluyor. Tadı daha güzel değil mi? Tadı çok daha güzel. Hani Zor. ilaçtır. Gerçekten ilaçtır. Memecik ve domat zeytinlerimiz var bizim. İkisi de çok güzeldir. Domat sofralık zeytinyağıdır. Sofralık zeytindir. Sofralık olduğu için yağ oranı azdır. O yüzden yaklaşık 12-13 kilo zeytinden 1 kilo zeytinyağı alırsınız. Vay be. Ama onun nefaseti de açık sarı renktedir. Nefaseti çok farklıdır. Memecik bizim Aydın yöresine özel, çok oraya özgü bir zeytindir. Polifenol oranı çok yüksektir. Müthiştir. Bizde yaklaşık 350 ile 500 polifenol arasında şeye göre değişiyor. Zeytinin boyutuna göre değişiyor. Toplandığı güne göre bile değişiyor. 350 ile 500 polifenol çıktı. İşte şey yaptık. Nedir? Laboratuvar testler Çok yapıldı iyi. falan filan böyle. Gerçekten Ayhan abi de bunu anlatıyor. Ayhan Sicimoğlu. Böyle yapılmalı diyor. Aynı senin dediğin gibi. O yüzden söyledim. Onunkiyle yarışır. Senin zeytinyağında. Ayhan abi de çok sitem ediyor. Yani zeytinin ana vatanında kaliteyi tutturamıyoruz diyor. Aceleden, bilgisizlikten. Senin anlattığın da hiç kolay bir şey değil Emre. Yani saatlerle, zamanla ve elemeyle, titizlikle aslında devasa bir laboratuvar süreci geçiriyor zeytin bahçeden. Ya gerçekten Zamanla öyle. yarışıyor. Evet. Ayıklanması gerekiyor. Sıkım işte soğuk olması gerekiyor. Tabii bir de artı Beklemesi gerekiyor. Tabii artı bir de soğuk sıkım. Hani erken Gibi. hasat, soğuk sıkım. Evet. Soğuk sıkımı da azıcık bahsedeyim. Zeytin makineye girmeden önce bir yıkanıyor. Yıkandıktan sonra parçalayıcıdan geçiyor. Hamur haline geliyor. Ve malaksör denen bir makineye giriyor. Malaksör yaklaşık 45 dakika zeytin hamurunu karıştırıyor. Ama karıştırırken de damla Başlıyor. Hayır, zeytin su akıtılıyor. suyu. Su akıtılıyor. Su veriliyor. Su veriliyor. O suyun sıcaklığı işte çok önemli. O suyun sıcaklığı 23-24 derecenin altında olmak durumunda. 24 derecenin üzerine çıktığı anda, yani o hamurun sıcaklığı 24 derecenin üzerine çıktığında bize faydalı olan o polifenoller zeytinyağından uçuyor gidiyor. Mesele orada. Örneğin Avrupa'ya soğuk sıkım haricinde zeytinyağı ihraç edemezsiniz. Avrupa bunu kabul etmiyor. O zaman uçucu bir şey ya. Uçucu tabii. O kadar. Aynen. Yani o 24 dereceden sonra polifenol kalmıyor zeytinyağında. Soğuk sıkım dedikleri o yani. Aynen öyle. Yani Polifenol. polifenolü içinde tutması için soğuk tutulup soğuk suyla
hamuru Hamuru soğuk tutulup suyla karıştırıyorsunuz. içinde tutmak için. Tabii tabii. Aha, Sonra o yaklaşık o 45-50 dakika sonra santrifüje giriyor. O posadan ayrılıyor. Başka bir santrifüje giriyor. Sudan ayrılıyor ve gerçekten o saf işte 0,3, 0,25, 0,4 bu asit. ponofenol oranı mı? Hayır, bu asidite. Asidite. A- O ponofenolün Bu- oranı var mı? Var işte orada işte asıl orada önemli konu da o. Onu işte laboratuvar testinde öğreniyorsunuz. Her bir çıkan Bahsettiğin %40'lar %30'lar o mu? değil. O şey yüzde değil. 350 polifenol, 400 polifenol, 500. Biz 500'e kadar çıktık. 500 polifenole kadar çıktık. 600 polifenolde o zeytinyağı olmaktan çıkıyor. Bildiğin ilaç haline geliyor. 600'ü yakalayamadık ama bu önümüzdeki sezon ben 600 polifenolü yakalamanın peşindeyim. Müthiş. O ilaç Anladım, şimdi gerçekten çok daha iyi ilaç anladım. çok özel bir zeytinyağı haline İçinden geliyor. onu kaçırmadan, ruhunu kaçırmadan zeytinin Aynen öyle. Anında şişelemek Evet. lazım falan böyle. yaparsan oranı o kadar yüksek çıkıyor. Yükseliyor. Aynen. Maksimum kaçı yakalayan var? 650 var. 650. 650 var. Vay be. Ama tabii çok özel yapıyorlar bu işi. Yani gerçekten Takip ya, ediyorsun, dalından takip ediyor. tabii. Şimdi biz de öyleyiz ama şimdi ben İstanbul'da yaşıyorum. Çalışanlarımız var. İşte bizim işletmede çalışan, bahçelerimize bakan arkadaşlarımız var falan böyle. Ama ve lakin hani ben de burada yaşasam emin ol ben de bir şekilde onu yakalayabilecek bir hale getiririm bahçemi. Başında dursan evet. Ama Başka tabii bir şey. yani şimdi uzaktan kumandayla ama o 500 polifenol de yani bak müthiş, mükemmel yani. Gerçekten mükemmel. Yani Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi tüketim. Türkiye dünyada zeytinyağı üretiminde İspanya'dan sonra ikinci ülke. Biz Yunanistan'ın da önündeyiz, İtalya'nın da önündeyiz. Üretim miktarı olarak zeytinyağında. Ama tüketimde çok ama çok arkalardayız. Yıllık kişi başı tüketimimiz 1 litre biliyor musun? 1 litre. Evet. Onun konularına girmeyelim, kanalın kapanır. Ya çok Yani. üzülüyorum vallahi. Evet, Ne diyeyim ya. yani, Neyse evet. zeytinyağı hikayemiz de bizim böyle. Şimdi gelelim burada Proliva'mızı da şöyle göstermiş olalım efendim. Proliva. Proliva. Pro ile Olivi'yi birleştirmişsin. Evet, o Güzel. Olive ve Pro. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere Arap saçını da koyduk. Şimdi burada iki önemli noktamız var. Birincisi kuru domates. Efendim biraz kuru domates koyacağız içine. Bunları biraz şöyle boyutlarını küçülteyim. İkiye keseyim. Bunlar küçük. Şöyle biraz kuru domatesimiz var. Kuru domatesin sonrasında biraz da kuru biberimiz var. Bunlar bizim bahçenin biberleri. Annemden getirdim. Kurutuyor mu ipe dizip? Aha. Çocukken biz dizerdik bunları ipe. Ha. Ondan sonra gözümüzü böyle Eyvah. yapardık. Akşama kadar gözümüz o yanardı biliyor musun? Ne kötüydü. Evet. Şimdi bu da tamamdır. Geldik. Tuzumuzu atıyoruz. Yes. İşin özü. Evet. Bu yemek bol zeytinyağı istiyor. Bak gerçekten bol zeytinyağı istiyor. O yüzden böyle bolca zeytinyağımızı döküyoruz. Evet. Muhtemelen yeter. Yetmez ama yeter. Ve sonrasında yaklaşık 1 bardak su. Ve ocağa koyuyoruz.
Kapatıyoruz, kısıyoruz. En kısık ateşte böyle pişecek. Bu kadar. Hiç Hiçbir şey. soteleme falan yok. Sıfır. Hiçbir şey yok. Buharda pişiyor. Kendi Suyla. o suyla kendisi böyle fıkırdayacak ve pişecek. Bu birinci yemeğimizdi. Şimdi ortalığı şöyle bir temizleyelim. Bernard Moitessier Vietnam'da doğmuş. Bilmiyordum onu. Öyle mi? Bilmiyordum ben de. Aha. Orada bir tekne yaptırıyor kendine ve işte Hint Okyanusu'nu geziyor. Sonra bir çelik tekne yaptırıyor kendine. Orada batıyor. Aslında tekne fırtınada batıyor. Sonra tekrar bir yerde bir işlere giriyor. Battığı ülkede işe giriyor. Para kazanıyor. Ve tekrar o kazandığı parayla tekrar kendisine tekne İkinci yapıyor. teknesini öyle mi yapıyor? Öyle acaba? yapıyor. Kötü bir öğrenciymiş. Ailesi istemese de tekne almış kendine. Okulda sorun yaşıyormuş disiplinsizlikten. Ailesi istememiş ama adam tekne alıp dünya denizcilik tarihinde bir ekol yani. Kesinlikle bir ekol. %100 katılıyorum. Şimdi diğer yemeğimiz pancar. Pancar, evet. Pancare. Onun için tava lazım. Tava için Bu da yeni bir yemek çünkü pancarı hiç bilmediğiniz şekilde pişirecek, yemek haline getirecek. Ben açıkçası bilmiyordum yani pancardan yemek yapıldığını. Haşlanır, zeytinyağlı yapılır. Öyle şeyler biliyordum ama senin yaptığın biraz daha farklı. evet. Şimdi pancar için pancar kavurması bir tavamız var. Bir orta boy soğanımız var. Annem de kat kat sarmış sarımsakları. Annemden aldım geldim bunları. 3-4 diş sarımsağımız var. Sarımsak çok yakışıyor. Sarımsak her yemeğe çok yakışıyor bu arada yani. Ben bütün kızartmayı seviyorum böyle hiç koyuyorsun mangala ya da tavaya Çok güzel olur. bütün. Fırında, mangalda. Evet, güzel Yedik oluyor. ya şeyde. Yaptık orada. Evet evet. Yarısını zaten Efnan abla yedi. Ya evet evet. Efendim biz bayram tatilinde beraberdik Fatih kardeşimle, büyük kaptanla. Hemen şu soğanı soyup geliyorum efendim. Demek teknesi battı ha. Vay be. Şimdi efendim soğanlarımızı yemeklik doğruyoruz ufak ufak. Sarımsakları biraz sonra koyalım. Burada önemli olan konu ne biliyor musunuz? Bu yaprakların bu saplarının sert kısımlarını da soğanla beraber koyuyorum. Böylece onlar şeyle beraber, soğanla beraber yumuşuyorlar. Öbür türlü yapraklar çok şey oluyor. Su bırakıyor ya da işte böyle yaprakları çok pişmiş oluyor. O güzel olmuyor. Şu sap kısımlarını efendim
Ne güzel rengi var değil mi Emre? Ya değil mi? Yeşil, kırmızı ne Tabii güzel de yakışmış. kırmızı olan her şey çok sağlıklı ya. Bir tane daha kalmış. Onu da doğrayayım. Tamam. Bunları da soğanlarla beraber tavaya atıyoruz. Güzel fikir. Saplarla soğanları sotelemek. Hı hı. Sonra yaprakları koyup haşlıyorsun ha? He? Ondan sonra yapraklar. Böylece Çünkü daha kıtır yapraklar kıtır oluyor. aynen yapraklar çünkü şey ee, daha hızlı pişiyor ve altını açıyoruz. Tabii ki de yine bol proliva zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Ege mutfağı. Bunda da Kalbi zeytinyağından kısmayın. Elinizi korkak alıştırmayın efendim. Sarımsaklarımızı da hemen şöyle bir bu biraz kötü olmuş attık. Evet. Ot Festivali de şu günlerde değil mi? Ha bu aralar olması lazım. Baharda yapıyorlar. Tabii tabii. Evet, sarımsaklarımızı da şöyle doğruyoruz. Onları da koyuyoruz. Evet. Şimdi bunlar biraz böyle dursun. Suyu süzülsün. Bu kadar. Sevgili Fatih Kaptanım, Efendim Emre. sen konuş bakalım biraz. Bunlar şimdi ufak ufak böyle bir pişmeye başlasınlar. Açık seni dinleyelim ya. Dedim ya sana anlat dersen böyle kafamda bütün bilgiler, anılar, hikayeler geçiyor. Belli bir konu söylersen anlatırım. Tamam. Neyi merak ediyorsun mesela? Bak, neyi konuşalım biliyor musun? Orada sen çok efsane bir iş yaptın. Yeri yanlış hatırlıyor olabilirim. İspanya'da bir koydasın, gece geldin, demir attın ve kayalıkların arasında sıkıştın kaldın. Sonra çıpanı mandar halatına bağlayıp botla taşıyıp ileriye bir yere götürdün o çıpayı ve o mandar halatıyla tekneyi eğdin ve o kayalıkların arasından çıkarttın. Yanlış mı hatırlıyorum? Ve doğru hatırlıyorsun da olay doğru. Kurtarma yönteminde biraz şey var ama Tamam. doğru. Yani he. Aha. O bak çok acayip bir şeydi. Onu bir anlatsana bize ne olursun. Yani neredeyse yolculuk orada bitiyordu. Değil mi? Şeyde e, İspanya'nın Balear Adaları, işte Mallorca, Minorca. İspanya'daydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, doğru hatırlıyorsun. Tamam. Ibiza adasından ana karaya geçtim karşıya. 50-60 millik bir geçişti. Öğleden sonra bir akşam üzeri yani. Senin dediğin gibi kıyıya yaklaştım. Demirleyeceğim. Nereye yaklaştın? Kıyıya yaklaştım. kıyıya. Hani demirleyecek güzel bir kumsal görünüyor. Geceyi dedim burada demirler geçiririm.
derinlik göstergesi haritada 7 metre. Yani derinlikler haritada, dijital haritada 7 metre görünüyor. Böyle kıyıya bakarken hani uzun geçiş bitmiş, sonunda varmışım, kıyıya bakıyorum. Sonra çevresine baktım teknenin. Ya dedim bu nasıl 7 metreler dedim, bu taşlar görünüyor dedim yani. Böyle 7 metre mi olur dedim. O sırada teknenin derinlik göstergesi alarm vermeye başladı. Sığ su alarmı ötmeye başladı. Eyvah dedim ya, sığ sulara girdik. Sahilde de kumsal var. İşte insanlar denize giriyor. O arada tekne oturdu. Yani kayaların arasına girdi. Yani ben anlayıp 3 metrede ötmeye başladı alarm. Tornistan yapıp oradan çıkana kadar kayaların içine girdi. Şimdi orada öyle bir an ki hani ben buradan çıkayım diye tornistan yapsam pervaneyi taşlara çarpıp manevrasız kalırsın. Hemen boş yaptım. Makineyi stop ettim. Sakin zaten, su dalgasız. O da büyük şans. Dalgalı olsa Gece miydi bu? akşam üzeriydi. Akşamüstü. Bu hikaye çok kötü biterdi. Ama yine sıkıştım orada. Çünkü bir kumsal değil. Kayaların arasına girdim. Bizim teknelerimizde fiber tekneler. Yani bir yerden yaslasak kırarız tekneyi, deleriz. Boş yaptım. Makineyi stop ettim. Hemen maske palet taktım. Suya girdim. Baktım salma kayalara oturmuş. Teknenin sancağında da iskelesinde dipte yüksek kayalar var. Yani manevra yapılamaz. Pervaneyi ya da gövdeyi taşlara çarparız. Çok acayip bir yere sıkıştık, kaldık öyle. Orada şimdi iki şey var. Ya biri beni çekecek ya ben kendim çekeceğim tekneyi. Bunun için ne yapabilirim? Kendim teknenin çapasına, zincirine boş koydum. Ne kadar zincir varsa mine ettim suyun altına. İndirdim, yığdım aşağıya. Sonra maske palet takıp suya girip teknenin başına gidip dibe dalıp çapayı aldım. Uzakta, gidebildiğim kadar uzakta Tamam. kayalara taktım Evet. zinciri, ama kolay değil o zinciri çekiştirmek. Tabii. Tamam, şimdi baş taraf beni çekmeye hazır ama orada kayalar var. Yine kayaların arasına gireceğim. Kıç taraftan da, kıç omuzdan da tekneyi çekmek gerekiyor. Botun küçük çapası vardı. Şemsiye çapa dedikleri. Evet. Onu da aldım. Benim boş halatlardan birini aldım. İşte teknede bir sürü boş halat var. 100 metrelik en uzun halatı alıp onu küçük botun çapasına bağlayıp götürüp kıç omuzdan da, sancak kıç omuzdan da onu uzakta bir yere, kayalara taktım. Onu da halatın ucunu teknede Cenova vincine sardım. Tamam. Şimdi tekne böyle duruyor. Sancak baş omuzdan açığa çapa gidiyor zincir. Sancak kıç omuzdan açığa gidiyor. Yine düz böyle paralel. 90 derece. Küçük ince halat gidiyor. Kayaların arasındayız. Şimdi biraz çapanın düğmesine basıp çapayı vire ediyorum. Tekne başı çeviriyor kayalardan açığa. Sonra diğer Cenova vinciyle kıç omuzdan attığım çapayı vire ediyorum. Biraz teknenin çapa zincirini vire edip biraz kıçtan attığım halatı bağlayıp çanoz gibi tekneyi yan açığa derine çıkarttım. Çünkü önü, altı, yanı her yer kayalık. Çok berbat bir yere girdim. Ya biliyorum, sen girdin orada çekiyorsun bu arada ya suyun altında. Çok ilginç. Ya bak gerçekten biz var ya hani böyle şey vaziyette seyrediyoruz seni. Alesta. Nasıl kurtuldu buradan? Çünkü biliyorum ki birkaç video sonrası var. Bu kurtarma taktiğini ben okumuştum ama
tatbikini ilk defa sende gördüm. Evet, Zaten evet. başka birisinde de görmem pek mümkün değildi yani. Öyle bir duruma kimse kendini düşürmez herhalde. Hayır, Ondandır. ya Ama düşürebilir. düşebilirsin de. Evet, Düşebilirsin. evet, çok var Ben, öyle. ben ilk teknemde 2013 yılında aldığım ilk teknemde Çam Limanı'nda benim başıma geldi. Evet, oturabilir. Herkes karaya oturabilir. Resife de çıkabilir. Şimdi şu var, ben sanayi dalgıçlığı yaptığım için donam kurmayı, arma kurmayı, palanga, bunları biliyorum. Yani güçleri yönetebiliyorum suyun altında. E, Bu çok önemli bir şey ya. evet, o önemli. O geldi aklıma. Bir de şöyle bir şey var. Ben çok soğukkanlıyımdır. Sakinimdir. Soğukkanlı kalabilirim. İçimde kıyametler kopsa da kontrol edebiliyorum. Orada soğukkanlı kalıp karar verip kayalardan çıkardım. Ah, ama sonra kendime kızdım yani. Ya dedim, Fatih alem adamsın dedim yani. Sen ne şeye, Now Unix'e, haritadaki derinliklere güveniyorsun. Biraz dikkat etsene, baksana dedim yani, ki öyleyimdir ben. Bir haritada bakarım derinliğe. Ya haklısın ama yani Bir teknenin olmuyor işte o olmuyor, anda. kaçırıyor insan. Kaçırıyor insan. Kaçırabiliyor insanlık hali. Bir teknenin derinlik göstergesine bakıyorum. İşte her şey, ama e, tecrübe oldu. O yolculuğun çok başlarındaydı. Tabii tabii. Yani ondan sonra çok oturdum ben yine tekneyle. Biliyorum. Nehirde oturdum. Tabii tabii. Tayland'da, Shalong Bay'de, ya bir tane benzin bidonu koymuş adamlar. Ya Bu benzin evet bidonu, ya. evet, benzin bidonu ne burada dedim açıkta. Meğer orada sığlık varmış. Sığlığa işaret için koymuşlar benzin bidonunu. Plastik benzin bidonu. Kendileri biliyorlar Bir işte. anda tekne oturdu. Ortalık çamur oldu falan böyle. Karaya, yani kayalara oturup tekneyi kaybetmek kötü bir şey tabii de, öyle ufak tefek oturmalar olur yani. Oldu. O senin söylediğin o. Orada kurtardım tekneyi. Yolculuk neredeyse daha başında bitiyordu. Uzun deniz yolculukları sürprizlerle dolu. Ne kadar hazırlık yaparsan yap, ne kadar dikkat edersen et. Tabii ki edeceksin, tabii ki hazırlık yapacaksın. Onlar olmadan olmaz. Ama yine başına bir şeyler gelecek. O Mutlaka. anda sakin olacaksın, çözüm üreteceksin. Sonra hayıflanırsın. Çok ilginçti ya. Şimdi efendim azıcık Fatih'ten aldım kamerayı. Şurada şeyi göstereyim size. Bu pancar sapları soğanlarla ve sarımsaklarla beraber soteleniyor. Birkaç dakika sonra az önce doğradığım yaprakları koyacağım ve küp küp doğradığım haşlanmış pancarları koyacağım. Beraber onlar şimdi ne olacaklar? Halvet olacaklar. Efendim. Nefis, kokular nefis. Bu iyi aşçıların bir özelliği varmış. Ne biliyor musun? Yemek yaparken uzun uzun yaparlarmış. İnsanları acıktırırlarmış. İnsanlar ne kadar çok acıkırlarsa yapılan yemeği o kadar çok beğeniyorlar. Beğeniyorlar, evet. Kötü de olsa Doğru. beğeniyorlarmış çünkü Güzel acıkıyorlar taktik. yani. Güzel taktik. Ama senin dediğim gibi elin lezzetli, o kesin. Eyvallah. Onda hiç sıkıntı Şimdi yok. efendim pancarlarımızı doğruyoruz. Şöyle küp küp. Çok küçük olmayacak. Çok da büyük olmayacak. Bayağı yumuşamış çünkü pancarlar, biz dışarıda muhabbet ederken Ha, güzel şey olmuş. Haşlanmışlar. Ben normalde hep düdüklü tencere kullanıyorum bunları haşlarken. o erir onun içinde ya. Çok yumuşak olmaz mı? Yok, nasıl? Çok yumuşak bu düdüklü tencerede mi? Yok, bu normal tencere. Düdüklü evde şimdi. Burada yok. Yazın buraya getireceğiz düdüklüyü. Pancar nasıl haşlayıp bu kıvama gelmesi, normal tencerede kaç dakika? İşte yaklaşık 45 dakika falan haşlanıyor. Uzun Tabii süre. O pancarın, zaman düdüklü tencere daha mantıklı. ay, düdüklü tencerede 15-20 dakika arasında. Tabii pancarın büyüklüğüne de bağlı olarak değişiyor bu. Çok büyük pancar yaparsan daha uzun. Evet. Ama böyle küçük pancarlar daha şey. Şimdi Fatih, burada sana güzel bir lezzet sunacağım. Bak, buna bayılacaksın. Ceren de bayılıyor. Ben de çok seviyorum. Bu pancarları şöyle biraz şunun ağzını kapatayım.
Çok temiz çalışıyor. Süper. Şimdi bak. Bir tane pancarı böyle bir efendim tuzluyoruz. Pancar tuzu sever be. Ve ardından şöyle bir zeytinyağı Gelsin gezdiriyoruz. sıvı altın. Dur getiriyorum. Nasıl heyecanlandı Fatih. 2 gündür yemek yemiyorum. Gelsin ya, tabii ya. Bak, Yummy yummy. Teşekkür ederim. tuz ve zeytinyağı o kadar. Vay be. Müthiş değil mi? Vay be. Tuz ve zeytinyağı. Haşlanmış pancar, tuz, Nefis. zeytinyağı. Nasıl bir tat ya bu? Afiyet olsun. Kök tadıyla zeytinin tadı birbirine girmiş yani. O pancarın o kök tadı var ya. Bu da tavuk, ben tavuklu yemekler yaptığım zaman şey kullanıyorum. Yani tavuklu böyle tavuk haşlayacağım da falan böyle bir şeyler. Izgara, bu ne deniyor? Kemikli tavuk böyle derisiyle beraber haşlıyorum. Kemiğiyle haşlıyorum. Valla çok da güzel. O yağı da çıkıyor. O derinin yağı da çıkıyor. Burada böyle zaten tavuk suyunu koydum. Şimdi pilava onu koyacağız. Kemiklerini ve derilerini de böyle torbaya koyuyorum. Bizim sitede evde kedilerimiz var. Akşam yemekten sonra çıkıp kedilere veriyoruz onu. Burada da Carlos var. Carlos'a vereceğiz. Bu da Carlos'un payı. Evet. Hamsiyi de unutmayalım ama. Ya Hamsi var bir de hamsi burada. var bir de İskelede. Enes abilerin Siyah beyaz ufaklık. Evet, Şimdi Enes efendim abilerin siyah beyaz bir yumuşadı. Koli mi? Koli, border benziyor. collie Değil mi? benziyor. Evet, evet. Pancarlarımızı koyuyoruz. Ben bilmiyordum pancarın sotelendiğini. Burada öğrendim. Şöyle bir karıştırıyoruz bunu. Arkasından pancarın yaprakları. Ben pazıyı da böyle yapacağım Emre, senin yaptığın gibi. Tabii. Saplarını Aynen, soğanla şey yapıp ben öyle yapıyorum. yapraklarını sonra koyup az pişireceğim. Aynen. Pazı da yumurtalı çok güzel oluyor be. Severim ben de. Çok severiz biz de. Şimdi pancarın yapraklarını da koyduk. Ocağın altını kısıyoruz. Buna tuz koymadık, pardon. Hemen tuzunu da ilave edelim. Himalaya tuzu kullanıyorum bu yemeklerde. Ette başka bir tuz kullanıyoruz. Evet, bu da böyle şimdi ufaktan pişecek. Birazdan söner bu. Sönünce böyle bir karıştıracağız. 5 dakika daha pişecek. O kadar ha. O kadar. Bu kadar. Sence, gerçi hepsi birbirinden güzel de, bu yaptığın yemeklerin içinden hangisi en özel tat? Bunlardan mı? Aha. Arap saçı. Arap saçı değil mi? Arap saçı. Şarkıda var ya, Arap saçına döndüm. Çöz beni Arap saçı. Evet. Rahmetli Erkin Koray'ın. Evet, ben yoldayken rahmetli oldu o da. Hmm. Özkan Uğur yoldayken oldu. Ya evet ya, çok üzüldüm güzel, ona. çok özel değerlerimiz, çok özel insanlardı. Onun sanatçılığı çok başkaydı gerçekten. Tayland'daydım. Yolda öğrendim. O gün bütün gün onun şarkılarını dinledim. Ya. Yolda. Şimdi için, pilav içinde pırasayı ve havucu doğrayacağım. Hazırlayayım. Ondan sonra pırasayı böyle kayrak doğruyorum ama böyle verevine derler ya böyle. Ama normal pırasa yemeği gibi değil. Daha ince doğruyorum. Pilavda daha güzel oluyor. Hani böyle pırasa yemeğinde daha kalın kalın doğrarsınız ya. Bunu öyle yapmıyorum. Tavuklu pırasalı pilav mı bu? Tavuk,
havuç, pırasa, nohut ve pilav. Bir de soğan da var içinde. Vay be. Var ya bak bu tek tencere yemeği. Tek tencerede yapıyorsun bunu. Güzelmiş. Yanına da turşu koyuyorsun. Var ya Şahane. full bir akşam yemeği böyle. İçinde her tür sebzesi, proteini, her şeyi var. Hiç karaya çıkmadı. Hiç karaya çıkmadan 37.500 mil. Bak bu var ya. İş değil yani. Yok yani. Yağmur suyu toplarsın, balık kurutursun. Çok acayip. Efendim şimdi diğer yemeğimiz, ay şu niye böyle yamuk olmuş, şunu düzeltelim. Diğer yemeğimizi geçiyorum. Bu yemeğimizde Evet, şöyle. tavuklu, havuçlu, soğanlı, pırasalı, nohutlu pilav. Ve havucu ve soğanı doğrayıp koydum. Tabii ki zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Buna tereyağı da ilave edebilirsiniz. Az bir miktar yakışır. Arkasından bunlar biraz sotelenince nedir o? Pırasayı koyacağım. Pırasadan sonra pırasayla beraber tavukları koyacağım. Onları şöyle bir karıştıracağım. Nohutumuzu, haşlanmış nohutumuzu koyacağım. Pirinci koyacağım. Tavuk suyunu koyacağız. Sonra fıkır fıkır böyle pişmesini bekleyeceğiz. Bu arada biz 3. gin toniklerimizi koyduk. Az önce kum kuatları gene gittim ağaçtan, o küçük ağaçtan topladım. Kum kuatlarımızla beraber. Müthiş aşçı ya. Yavaş yavaş yapıyor, gerilimi arttırıyor. Gin tonikler geliyor falan böyle. Yemekleri beğenmedim deme şansını hiç bırakmıyor yani. Hiç sıfır şeyim var. Sağlığımıza. Ya filan el diyemezsin yani sağlığına. Sağlığımıza. Hepimizin sağlığına. Bu pilavı da beğendim. Bunu da yapacağım. Teknede yapabilirim. Çok yapıyorum pilav. Ya bu arada bizde sade pilav hemen hemen hiç yapılmaz bizim evde. He. Havuç ve pırasa pilavın içinde hep olur. Hadi ya, vay be. Buna da ne deniyor biliyor musun? Pırasa diblesi. Dible. Pırasasını bol tutarsan pırasa diblesi oluyor. Pırasasını az tutarsan pırasalı Sebzeli. pilav. Pırasalı Ha, pilav sebzeli. oluyor. Yani pırasa çoksa dible deniyor. Evet. Çok Bunu- da basit yani. Tek tencere yemeği aslında yani. Evet. Geçen gün Marmaris'te malzeme almaya gidiyordum sanayiye. Yol kenarında bir kadın, Marmarisli, 70 yaşlarında bir kadın, bu sığla ağaçlarının taze filizlerini topluyor. Ondan sonra sığla ağacını da çok severim. Cağ Şakir Kabaşlı kitaplarında bahseder. Oradan beri de hep Sıvı aklım. yağı vardır. Evet, güllük ağacı da derler. Tabii şeyde kullanılır. Tıpta kullanılır sığla yağı. Tıpta kullanılır. Eskiden tapınaklarda tütsü olarak yakılır. Öyle bir şey var, böyle tarihi. Ama ağaçtan taze filiz yaprakları toplaması garibime gitti. Çünkü biraz şeye benziyor o, böyle meşe ağacının yaprağına benziyor onun yaprağı. Teyze dedim, ne yapıyorsunuz bunu dedim, niçin topluyorsun dedim. Yemeğini yapıyoruz oğlum dedi. Şaşırdım yani. İlk defa Nasıl duydum, dedim, vay. yemeğini yapıyorsunuz. Bunu dedi haşlarız dedi. Ya salatasını yaparız dedi. Ya da soteleyip soğanla dedi yemeğe olur dedi bunu. Bu mevsimde olur dedi. Sonra tekneye gittim. Araştırdım hani sığla bu güllük ağacı yemeği çok az bilinirmiş. Kaybolmak üzere. Evet, güllük ağacı. Değil mi? Ve eski Anadolu uygarlığında, yani eski dönemlerde, antik çağlarda şifa yemeği olarak bilinirmiş. Çok eski köklü bir yemek. Sizinkiler de biliyor olabilir onu. Ben Gerçi- bilmiyorum. Evet, gerçi o güllük ağacı Datça
Bozburun Marmaris çevresinde var. Gökova'ya kadar gidiyor her yerde. Ama ağacın yapraklarından yemek yapılıyor. İlk defa duydum. Çok enteresan. Bunda senin bu programın sayesinde yemek sevenlere, Evet evet. Anadolu'muzun kültürüne Katkısı olsun. katkısı olsun. Yeni nesil bunu araştırıp devam ettirsin. Kaybolmasın. Doğru söylüyorsun. Burada soğanlar ve şey yumuşadı. Neydi? Havuç. Şeyleri ilave ettim. Tavuğu ilave ettim. Tavuğu çok küçük parçalara ayırmıyorum. Ve çok küçük parça sevmiyorum pilavın içinde. Böyle parça pincik oluyor ya, böyle dik diyorlar ya. Öyle sevmiyorum. Biraz böyle iri iri seviyorum ben tavuğu. Tavuk sonrasında bir çevirdim. Şimdi pırasaları koyuyoruz. Pırasalardan sonra da neydi? Nohut, haşlanmış nohut. Evet. Hepsini koymuyorum. Haşlanmış nohutu koyuyorum ve ondan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Baharat ne var bunda? Sadece tuz. Sadece. Yerken üzerine karabiber çok yakışır. Bir bardak pirincimiz var efendim. Ha, pirinci az koyuluyor. Bu pirinç üçümüze fazla fazla yeter. Tamam. Bir bardak pirincimizi döktük. Arkasından tuzu ilave ediyoruz. Ve 1'e 2 tavuk suyumuzu koyuyoruz. 1 bardak pirince 2 bardak tavuk suyu. Teknenin mutfağını laboratuvara çevirdin Emre. Oranlara, sürelere bak. Açık böyle 1'e 2.25 gibi olsun. Bu da benden olsun. Biraz böyle bir yumuşak olsun. Arkasından şöyle bir karıştırıyoruz. Yutkundum yahu. Eyvallah. Şöyle. Tamam. Ve Ben de bir gün sana midyeli pilav yapayım. neli? Midye pilav. Of, çok severim ya. Böyle. Vallahi çok severim. Midyeyi çok severim. Tarçınlı. Tam Pilav. midye dolmanın içi gibi Evet, değil mi evet. böyle? Evet. Bu şeyimizi, tavuk suyumuzu tabii ki atmıyoruz. Mutlaka kullanır. Doğru koyuyoruz. Hemen şurada kısacık bulaşıkları halledeyim. Bunlar da kalmasın. Enes abiyi çağırdık yemeğe. Enes abi çağırdık yemeğe. Geliyor şimdi. Burada Enes abinin ablası, arkadaşları, Dolunay'ın arkadaşları, 2, 4, Enes abilerle 6 kişiler. Bir de Orhaniye'deyiz şu anda. Orhaniye köyünden arkadaşları var. Kafa dengi, tekne ustası, çiftçi olan arkadaşları var. Burada bir klan gibi yaşıyorlar. Bir aradalar. Hepsinin farklı özelliği var. Salih abi klanın çapkını. Efren abla klanın neşesi. İşte Kristina bilgesi. Zeynel abi, Zeynel Lüle. O klanın afacanı. Ondan sonra Dolunay klanın organizatörü. Enes abi de klanın komiği. Hep espri, hep
Hep birileriyle makara geçmek, söyleneni espriye çevirmek. Onları da çağırdık. Dolunay'ın toplantısı varmış ama Enes abi gelecek. Zaten bir önceki bölümümüzde onlar vardılar. Evet. Misafir olarak programımızda. Büyük denizci. Enes Edis. Enes Edis büyük denizci. Büyük denizci. Türkiye'nin bilinmeyen, saklı, yani bilen biliyor da birçok insanın bilmediği büyük denizcilerden. Onun gibi mesela Turgay Noyan. Büyük denizci benim nazarımda. Doğru söylüyorsun. Yani önemli insanlar. Belli bir denizcilik terbiyesinden gelmiş adamlar. Bir de bir doğuştan bir damarları var onların. İkisinde de var mesela. Çok ağır tutkulular denize karşı. Doğru. Mesela yürüyüş yapıyoruz. Yani burada köyde ya da Marmaris'te ya da İstanbul'da Enes abiyle uzun yıllar çalıştık biz. Turgay abiyle de bir araya geldik. Geldiğimden beri sürekli görüşürüz. Yürüyüş yapıyoruz mesela. Sohbet ederken bir anda bir evin bahçesinde bir tekne çapası görüyor ya. Basit bir demir çapa. Aa bak diyor, çapaya bak. Kekomoz kaplamış Fatih diyor mesela. Bak, o onu heyecanlandırıyor yani. Doğru İşte bu damar, bu gen başka bir şey. Onlarda Turgay Noyan'da ve Enes Edis'te var o. Bir şey değil mi? Sende de var. Ha, bende de var evet, ama onlar daha bir şey adamlar. Bana göre fikri zengin adamlar yani. Yaşamışlık var. Yaşamışlıkları var tabii. Ortalık toparlandı. Evet. Bunu seviyorum işte, yani böyle tık 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 yapalım, hemen böyle her şeyi temizleyelim, koyalım. Şeyden alışkanlık aslında, biliyor musun Fatih? Teknenin neta olması. Yani şimdi bana desen ki Emre çıkalım, ben sana söyleyeyim 10 dakika bile değil yani. Atarım koltuk altlarını diyorsun. Full neta 10 dakika bile değil yani. Harika. Tekne Alesta. Bir de heyecan duyuyorsun sen. O çok önemli işte. O mutluluk sana mutluluk veriyor. Mesela yemeği anlatırken böyle hemen yüzün gülüyor mesela. Tabii tabii, seviyorsun. O çok önemli. Hem yemek yapmaktan hem bu programı yapmaktan keyif alıyorsun yani. Çok keyif alıyorum ya. Çok önemli. İkisi de çok keyifli. Bir kere seninle olmak keyifli. Yani Sağ ol, teşekkür ederim. ben şeyi de severim. Misafir ağırlamayı da seviyorum. Ceren de sever misafir Evet, ağırlamayı. harika. Yani böyle şey değiliz biz. Yabani insanlar değiliz. Evet. Şeyin o önemli bir şey, paylaşmak. Sofra paylaşmak çok özel bir şey bence yani. Datça'da uzun yıllar kaldım ben. Orada kiralık evim vardı. Kimisi sevgilisiyle geliyor, kimisi eşiyle geliyor, kimisi ailecek çoluk çocuk geliyorlar. Yazın ev böyle sürekli bir hareket. Hareket halinde. Bazen 2-3 kişi üst üste geliyor, misafirler falan. Bir tane Suzuki Samurai Jeep'im vardı üstü açık. Biri alır Kinidos'a gider. Biri dalış malzemelerimi alır oraya gider. Süper. Ev hep böyle aksiyon ama hep beraber neşe içerisinde. Çok keyifli geçerdi. En güzel yıllar. En güzel anlar. Çok Yani haklısın. hepsiyle hala görüşüyorum. Hepsi kocaman insanlar oldular. Çocuklar büyüdü. Ama enerji çok daha başka, çok daha güzel oluyor. Paylaşmanın heyecanı. Bilgiyi paylaşıyorsun. Şurayı gördün mü diyorsun. İşte dalış yapıyorsun. Ahtapot görüyorsun. Bir karagöz kovalıyorsun filan. O göremiyor, sen görüyorsun filan. Yani paylaşmak çok güzel. Kesinlikle. Siz de tekneyi paylaşıyorsunuz şeyde. Görüyordum Pendik'te de.
Sürekli misafirleriniz vardı. Tabii. Fatih, şeyi hiç konuşmadık. Kızıldeniz'i geçerkenki hikayelerini. Hadi bakalım. Hangisini mesela? Nereyi? Ya- Sen yavaş yavaş beni yolculukta buraya doğru Buraya getiriyorsun. getiriyorum tabii. Şeyden nasıl yola çıktın? En zor anlar nelerdi? Tabii. Ya bir şekilde bizim her videonu izledik. Yani gerçekten yani ve hatırlıyor musun senle Pendik'te yemek yerken sana senin hatırlamadığın detayları anlatıyordum ben ya. Bak gerçekten biz böyle detay izledik senin videolarını ya. Ama ondan önce ne enteresandı biliyor musun? Çok acayip bir şeydi. Hangi ülkeydi hatırlamıyorum. Tayland mıydı ya da işte o taraflarda bir yerde sen elinde bidonlarla böyle bir tepeye çıktın, bir eve çıktın. Evde böyle 200-300 litrelik bidonların içinde mazot satıyordu adamlar. Evet. Oradan o bidonlara mazot doldurup o devasa yeşilliklerin arasından böyle Evet. tekneye geldin falan. Evet. Ya bak bu var ya her insanın yapabileceği bir şey değildi ya. Evet. Hani bak orası da çok enteresan Endonezya'nın Endonezya'da bravo. Evet. Demar Adası söylediğin yer. Uzun yolculuklarda mazot taşıyorsun. Suda taşıyorsun. Yani su yapıcın yoksa Tabii. taşıyorsun. Tabii. Bazı yerler oluyor mesela geçişler. Dedim ya Java Adası Endonezya'nın güneyindeki Java Adası ile ondan sonraki Sumatra Adası'nın toplamı 1600 mil. Evet, Atlantik Okyanusu kadar iki adanın güneyinden geçiyorsun sen. Vay. Ne yapacaksın? Mazot mu yeter buna? Doğru söylüyorsun. Rüzgar yoksa. Tabii Hint Okyanusu'nda da rüzgarlar Atlantik'teki gibi, Pasifik'teki gibi istikrarlı doğu batı yönlü alize rüzgarları değil ki. Her yerinden geliyor. Doğru. Ve akıntı da var. Doğru. Yani mazot tüketimin artıyor. Bazen fırtına geliyor 2 gün sonra, 3 gün sonra yol yapman lazım. Hem yelken hem makine yol veriyorsun. Hint Okyanusu öyle biraz zor yer. Ne yapıyorsun orada? Yakıtsız kalabiliyorsun. Giriyorsun bir adaya yakıt arıyorsun. Çalıyorsun köyün bakkalının kapısına. Nereden mazot alabilirim diyorsun. Soruyorsun. Ve buluyorsun da. Evet orada da mazot benzin bidon da satılıyor. Pet şişeyle satılıyor. Vay. Bakayım kim geldi. Bakınız kim geldi. Denizciler ne yapıyorsun? Enes abiciğim hoş geldin. Gel. Ne ettiriyorsunuz? Ne ettirelim gari. Ne haber abi? İyidir. İyileştin mi? Öpebilir miyim artık seni? Öp. Tamam. Şunu Bak ya. Dolunay yolladı. Ne haber Enes abi? Fatih'cim ne haber? Böyle yapma. Hoş geldin. Ne güzel lan seni görmek hele şükür. Sağ ol. Ha? Kayıttayız. Hem oradayız hem buradayız. Ah pardon. Dur şöyle. Ay bu ne güzel bir poşetmiş. Hadi siz oturun. Niye? İşinize devam edin. Ben şu tencereyi bir karıştırayım. Bak sana göstereyim ben. Bak burada bir Arap saçı var. Vay. Şöyle kokusu gelsin sana. Vay. Şöyle Arap saçı kavurması. Burada pancar Oo. kavurması. Burada bakla. Oo. Ya. Burada da pilav ama tavuk, pırasa, Nasıl pilav bu ya? havuç ve nohutlu. Hiç görmediğimiz şeyleri yapıyorsun. Orhaniye'nin yemek kültürünü değiştireceksin. Allah. Enes abicim gel böyle istersen. Nasıl istersen buraya gel abi. Biriniz ortaya oturun, biriniz böyle oturun, biriniz öyle oturun. Hiç sıkıntı yok. Sen nasıl oturmak istiyorsan abi. Gel uygun şey. Bu nedir? Uzo. Uzo. Oha kutusuna bak ne güzel. Şöyle Premium. otursam keser Hayır. miyim sizi? Hiç kesmezsin. İşinizi ya. Kesmezsin bozmayayım. abi. ya. Hayır dur şimdi dur ben. Oh. Programın ışığı eksikti geldi işte. Ha, ay. Ay. Ne haber? İyi abi. Hele şükür ya. Ya iyi oluyor böyle arada çıkmam Vay tekneden ya. müthiş. Nefes alıyorum. Kesinlikle. Dolunay diyor ki git Nefis. şeyi yak. Klimayı yak, klimayı yap. Çocuk üşümesin. Şöyle yap, böyle yap. Eyvallah Söz, sağ olsun talimat. ya. Ben de Dedim onu- ya klanın organizatörü ya. Ben de Az önce unutup anlattı geldim kim. valla. Vay. Kitaptan bahsettik. Senden bahsettik. Senden bahsetti. Klandan bahsettik. Şimdi abicim ne içiyorsun? Söyle bana.
Siz ne Biz içiyorsunuz? gin tonic içiyoruz. Ya en kolay ne varsa. Hayır en kolayı yok şimdi. Her şey en kolay. Sen söyle. Tamam hadi gin tonic içeyim. Gin tonic, viski Güzel de bir- yok, yok. viski de verebilirim. İçkiyle çok aram iyi değil abi. Gin tonic içeyim. Sevmiyorsun değil mi içkiyi sen? Evet. Valla bıraktık uzun zamandır. Gin tonic yapıyorum. Gin tonic. Tamam. Biliyorsun yasak Emre'cim artık teknede içki içmek. 05 miydi? 05 Tonozdayız ama. Demirde değiliz. Sıkıntı yok. inşallah. Sizin bölmeyeyim ben. Hayır, Şey, hayır. Ya, ya yok, çok güzel oldu ya. sohbetinizi. Yani güzel, keyifli geçiyor. Ben de bugün Emre yoruldum. yemek yaparken abi bir neşeleniyor. Bir Gördüm neşeleniyor. ya. Değil mi? Dün bir de Dolunay diyor ki ya Emre ne kadar temiz bırakıyor mutfağı diyor, tamam mı? Her şeyi böyle topluyor anında filan. Biz de bir yemek yapıyoruz. Bir hafta toplanmıyor çöpe. Bir yandan doğruyor, tencereye koyuyor. Kapağı kapatınca hop bulaşıkları yıkıyor. Tabii tabii. Çöpleri Çatal hemen bıçağı toparlıyor, temizliyor, bilmem ne atıyor yapıyor falan. ya. Sonra ötekileri doğuruyor. Müthiş. Yeni Bak, yemek her, yapıyor. her şey yapıldı böyle bak her şey temiz. Bulaşık yok. Her şey Helal neta. olsun valla. Şurada kumkuat ağacı var küçücük. Oradan kumkuat Kumkuat. topladım. Kumkuatlı yapıyoruz şeyi. Süper. Seversin değil mi? Sevmez miyim ya kumkuat her sabah yediğim Yiyor musun? en güzel tabii tabii. Var bahçede. Teşekkürler. Afiyet Siz de hoş olsun. geldiniz. Oo. Hafif güzel. Hayır hem yemeği hem içkiyi çok iyi yapıyor. Abi sen de bir böyle restoran bar falan açalım mı? Çok isterim. Bak çok isterim. Ama Çok isterim. ama istersen iyi bir yer bulup açalım şeyde. Nerede olabilir mesela? Mesela Orhaniye'de böyle iskelesi olan bir ev, bahçeli taş ev olabilir. Buralarda. Yani